1990'lı yıllardan itibaren kendisine duyduğum büyük hayranlığım, sarsılmaz saygım ve sevgim sayesinde çok değerli anılar yaşadım. Oramiral Özden Örnek, çağdaş ve efsane bir komutan, yurtsever bir lider, candan bir abi ve çok güvenilir bir silah arkadaşı profili oluşturmuş ve tıpkı soyadı gibi her konuda deniz kuvvetlerine örnek olmuştur. Kendisiyle çalıştığım 13 yılı büyük bir şans ve onur süreci olarak anıyorum. Haddim olmayarak vurgulamak isterim ki, onun bize miras bıraktığı hazine içinde en değerlisinin son derece isabetli kararlar alması ve eşsiz vizyonerliği örnek olarak gösterilebilir. Son günlerde Nobel ödüllü büyük bilim insanı Daniel Kahneman'ın 40 yıllık araştırmasına dayanan ve üst düzey insanların karar alma süreçlerini irdeleyen eserlerini incelemeye çalışıyorum. Şayet Daniel Hoca Oramiral Örneği tanısaydı, onun verdiği isabetli kararlara eserlerinde referans olarak yer verirdi. İşte Milgem, Genesis ve Armerkom hep bu üstün vizyonerin çok isabetli kararları sayesinde hayat bulmuşlardır. Elbette deniz kuvvetlerinin tüm komuta kademeleri ve mensupları bu eserler için çok büyük mücadeleler vermiş, yılmadan çalışmışlardır. Ancak Oramiral Örneğin bu manada çok müstesna bir yeri olduğu camiamızda saygı ile kabul gören bir gerçekliktir. Milgem ve Genesis gibi büyük başarılar deniz kuvvetlerinin 1773 yılından bu yana tersaneler, gemi inşa tasarım ofisleri ve Ar-Ge alanındaki atılımları sayesinde ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bu başarılarda büyük payı olan deniz kuvvetleri Ar-Ge yapılanması ile bu süreçte vizyonuyla, kararlarıyla ve liderliğiyle bizlere kutup yıldızı gibi yol gösteren Oramiral Özden Örneğin bu alandaki efsane katkılarını kısaca sunmak isterim. Oramiral Örnek, 1975 yılında Amerika Birleşik Devletleri ambargosunun ardından bir avuç kahraman mühendis tarafından kurulan Deniz Kuvvetleri Ar-Gem'i ilk defa 1991 yılında Tuamiral rütbesinde ziyaret etmiş, bizlerden projeler hakkında uzun uzun bilgiler almış ve değerlendirmelerde bulunmuştu. Yıllar sonra onun bu ziyareti neden yaptığını, kafasındaki modern Ar-Ge modelinin ne olduğunu ve bizleri bugünkü Armerkom'a götüren 50 yıllık yol haritasının felsefesine büyük katkısını daha iyi kavramıştım. Amiral, ziyareti sırasında Iris olarak adlandırdığımız ilk radar indikatör konsolumuzla çok ilgilenmiş, bu projeyle elde edilen birikimin daha ileri seviyelere taşınmasına yönelik önerilerde bulunmuştu. Iris, deniz kuvvetleri için modern savaş yönetim sistemi geliştirme çalışmalarının adeta temelini oluşturmuştur. Bugünkü Genesis ve Advent savaş yönetim sistemlerinin atası konumundadır. Oramiral Örnek, savaş sistemleri geliştirilmesinde yazılımın önemini o yıllarda vurgulamış ve buna ağırlık verilmesini istemişti. Farkındalık kelimesi ülkemizde 1990 yıllarının başlarında kullanılmaya başlamıştı. Bugün geri dönüp 35 yıl öncesine baktığımızda da bu büyük amiral gerçekten çok yüksek bir farkındalığa sahip olarak yola çıkmış ve deniz kuvvetlerinde inovasyonun önünü açacak devrimsel hamlelere girişmişti. Armerkom'un kuruluşuna giden süreçte en önemli kilometre taşı olan Savaş Sistemleri Yazılım Merkezi Yazgem'in kurulması, Oramiral Örneğin 1993 yılında lojistik başkanı iken kendi bütçesinden sağladığı 2,5 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları finansmanla başlatılmıştır. O günlerde bu girişime çok az kişinin inandığı ve devletin parasının boşa harcanacağını düşünenlerin çokluğu gerçeği göz önünde bulundurulursa, Oramiral Örneğin cephane alım parasından yaptığı kesintiyle ne büyük bir vizyonerlik örneği gösterdiği çok daha iyi anlaşılacaktır. 1997-1999 yıllarında Kurmay Başkanlığı döneminde ise Yazgem ve dağınık halde bulunan diğer deniz kuvvetleri Ar-Ge gruplarını da kapsayacak şekilde Armerkom'un kurulması için çok önemli ve stratejik bir kararın karargahta alınması, onun bilime, kendi mühendislerimize ve Ar-Ge'ye olan tam güveni sayesinde gerçekleşmiştir.
Özellikle 1995-1999 yıllarında baş başa yaptığımız sayısız görüşme ve toplantıları hiç unutamam. Karargahtaki inanılmaz yoğun işleri arasında deniz kuvvetlerinin kendi savaş sistemlerinin geliştirilmesine liderlik edecek yapının oluşturulması, mühendis kadrolarının temini ve ulaşılması gereken teknolojik hedefler konusunda olağanüstü bir çaba sarf etmekte ve bu konudaki uluslararası yayınları titizlikle tek tek incelemekteydi. Hata yapacak lüksümüz olmadığını en iyi kendisi biliyordu. Geçmişte yaşanan başarısız Ar-Ge girişim ve projeleri nedeniyle genç mühendisler olarak çok endişeliydik. Ama Oramiral örneğin kararlılığı, vizyonu ve bilimsel cesareti hepimizi motive etmeye yetmişti. Kendisini ziyaret ettiğim bir gün ne çalıştığını görmek için dizüstü bilgisayarına göz ucuyla baktığımda adeta şok geçirmiştim. Zira 1999 yılında daha henüz yaygınlaşmaya başlayan Java programlama dilini çalıştığına o anda bizzat şahit olmuştum. Bana dönerek o muhteşem nüktedan gülümsemesiyle "Sadece siz mi yazılım geliştireceksiniz?" diye espri yapmıştı. Almerkom'un kuruluşuyla Oramiral örneğin kafasında tasarladığı modern Ar-Ge altyapısı tamamlanmış ve deniz kuvvetlerinin ihtiyacı olan savaş sistemlerinin kendi olanaklarımız ve milli endüstri ile işbirliği içerisinde geliştirilmesinin önü açılmıştı. Oramiral örnek, bir savaş gemisinin beyni olan savaş yönetim sisteminin milli olmadığı müddetçe MİLGEM'in gerçekleştirilemeyeceğini en iyi anlayan komutandı. Yazgem ve Almerkom'un kuruluşuyla birlikte mütevazı APGEM'in geliştirdiği IRIS'in artık 1. Lige çıkması için şartlar oluşmuştu. Yazgemi'nin ilk büyük başarısı olan Kalyon 5 savaş yönetim sistemi 4 adet tepe sınıfı firkateyne 1996-1998 yıllarında uygulanmıştır. Bu gemilerimizden birini 1999 yılında İtalya'da gezen Amerikalı amiral, geminin savaş harekat merkezindeki inanılmaz modern dönüşüm karşısında gözlerine inanamamıştı. Bu projenin de isim babası Oramiral Özden Örnek'tir. Bu projede mecburen ağırlıklı olarak yabancı firma donanım ve yazılım ürünleri kullanılmış, ancak uygulama yazılımları ve savaş sistem entegrasyonu Yazgem ve elektronik geliştirme grubumuz tarafından geliştirilmişti. Artık hedef büyümeli, yabancı teknoloji bağımlılığından kurtulunmalıydı. Yani açık denizlere yelken açma zamanı gelmişti. 1997 yılında yine bir Ankara ziyaretim esnasında Kurmay Başkanı odasında verdiği direktif şuydu: tasarımı tamamen bize ait olan modern bir konsolun yurt içi olanaklarla geliştirip Ankara'da Amiraller Kurulu'nda sergileyelim. Ben buna saygı çerçevesinde şiddetle itiraz etmiş ve demiştim ki yazılımı olmayan konsolu yapsak ve sergilesek ne olacak? Kendisi de cevaben yap, göster, destek al mottosunu öne sürmüştü. Bu kararının şimdi ne kadar haklı olduğunu daha iyi anlıyorum. Zira inanılmaz desteğe rağmen karargah ve Milli Savunma Bakanlığı'nda bürokratik engeller nedeniyle çok zor ilerliyorduk. Nihayet 1998 yılında ilk milli tasarım ve yerli üretim konsolumuzu Amiraller Kurulu'nda sergiledik ve karargahtan büyük beğeni aldık. Ardından alınan bir dizi Milli Savunma Bakanlığı onayıyla desteklenmiş halde o günlerin mottosu olan makosenlerimizi de giyerek Genesis yolculuğunu başlattık. Oramiral örneğin Genesis Grand stratejisi hayata geçiyordu. TÜBİTAK, BTA ve STM ile yapılan sözleşmeler sayesinde mühendis sayımız 80-100 civarına yaklaşmıştı. Bu o yıllarda bir devrimdir. Zira o günlerde milli endüstride bu sayıda tecrübeli savaş sistem yazılımcısını bir arada görmek hemen hemen mümkün değildi. İşte bu çekirdek kadro hem Genesis'i geliştirmiş hem de Oramiral örneğin öngördüğü gibi özellikle 2006 yılından sonra milli endüstri içinde deniz savaş sistem yazılımları geliştiren milli kadroları oluşturmuştur. Genesis prototipinin TÜBİTAK ve STM desteğiyle Almerkom tarafından geliştirilmesinden sonra
Oramiral örneğin Deniz Kuvvetleri Komutanı olduğu 2004 yılından başlayarak seri üretim için endüstriyel işbirliğinin temeli atılmıştır. 2004 yılından itibaren Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın koordinasyonuyla başta Havelsan olmak üzere yerli ve milli firmalarımızın projede yer alması sağlanmış ve sonuçta Oramiral örneğin tanımladığı Milli Deniz Savaş Yönetim Sistemi Grand Stratejisi rayına oturmuştur. Prototip aşamasından sonra Genesis Savaş Yönetim Sistemi'nin seri üretimi 2005 yılından itibaren başlamış, öncelikle Gabya sınıfı Firkateyn ve daha sonra Milgem korvet projelerine uygulanmıştır. Bugün geldiğimiz noktada 86 adet sistem üretilmiş ya da üretim aşamasındadır. Ülkemiz dahil Pakistan, Ukrayna, Malezya, Nijerya, Endonezya ve Katar gibi ülkelere ihraç edilmekte ve milli ekonomimize büyük kazançlar sağlanmaktadır. Oramiral örnek tarafından sağlanan 2,5 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları bugün tahminen 1,2 milyar dolarlık bir getiri sağlamıştır. Almercom ve Havelsan işbirliğiyle Genesis daha ileri bir seviyeye taşınmış ve A destekli yeteneğe sahip Advent Savaş Yönetim Sistemi geliştirilerek seri üretime geçilmiştir. Bu sayede ülkemiz kelimenin tam anlamıyla sistem alanında 1. lige çıkmış ve şampiyonluğa hazırlık yapmaktadır. Bugün gelinen noktayı genç kuşakların anlaması ve daha iyi kavraması için bu anma programı harika bir fırsattır. Zira hepimiz çok iyi biliyoruz ki geçmişi olmayanın geleceği olamaz. Oramiral örnek çok iyi biliyor ve anlıyordu ki Genesis sistemi Milgem'in beynidir ve onsuz Milgem'in savaşması mümkün değildir. O nedenle Milgem'in öyküsü kitabında da belirttiği gibi Genesis'in Milgem'e yetiştirilmesi ve uygulanması için olağanüstü gayret sarf ediyordu. Size bir anımı anlatayım. Sanıyorum 1998 yılındaydı. Deniz Kuvvetleri heyeti olarak Hollanda TÜBİTAK'ı ile eşdeğer olan TNO Felar-G merkezini ziyaret etmiştik. Yapılan sunu içinde Barbaros sınıfı firkateynlerimizin savaş yönetim sisteminin kullandığı Tevasa algoritmasını görünce adeta şok geçirmiştik. Zira bu algoritma bir firkateynin hava savunması için beka derecesinde öneme sahip bir modeldir. Bunun yabancı bir Ar-Ge kuruluş tarafından geliştirilmiş olmasının milli güvenliğimiz açısından ne büyük bir zafiyet oluşturacağını takdir edersiniz. Bugün Genesis ve Advent milli Tevasa algoritmalarıyla tasarlanmakta, yapay zeka destekli Tevasa modelleri çalışılmakta ve görev kritik bir sistemin beyni milli olarak geliştirilmektedir. Türk mühendisleri Oramiral örneğin ifade ettiği gibi başarı hayal gücüyle sınırlıdır ilkesini benimseyerek deniz kuvvetlerimize ve ülkemize bu alanda tam anlamıyla çağ atlatmıştır. Bugün endüstriyel alanda gelişmişliğin ölçütünü tanımlayan ve genel olarak kabul görmüş modele göre 3 aşama söz konusudur. Bunlar Smart Buyer, Smart Specifier ve Designer Developer tanımlarından oluşmaktadır. 1990'larda başlayan 35 yıllık süreçte Ar-Ge'ye verilen büyük önem ve bu operasyonların kutup yıldızı Oramiral Özden örnek sayesinde deniz kuvvetlerimiz önce Smart Buyer Customer seviyesini yakalamış. Sonra Smart Specifier, uzun ufuk, Meltem ve bunun gibi projelerin profesyonelce gereksinim analizlerini yapabilmiş ve sistemlerini kendisi tanımlar hale gelmiştir. Bugünse Savunma Sanayi Başkanlığı ve milli endüstrimizle birlikte Smart Designer Developer seviyesine ulaşmıştır. Genesis, Advent, Milgem, LST, Akya, Çafrat, Atmaca ve bunun gibi bu çok büyük bir ilerleme ve prestijdir. Ülkemiz ve deniz kuvvetlerimiz kendi SYS'sini tasarlayabilen ilk 10 ülke arasındadır. Kritik ve gizli olması gerekli savaş yönetim yazılımları tamamen milli olarak tasarlanmaktadır. Alanında yüksek kredibiliteye sahip bir Armercom birikimiyle ve SSB koordinasyonunda kritik Ar-Ge projeleri gerçekleştirilerek milli endüstrinin motive edilmesine katkı sağlanmaktadır.
SSB liderliğinde büyük bir Genesis Advent ihracat hamlesi gerçekleştirilerek milli ekonomimize son 20 yılda 1 milyar dolar civarında kazanç sağlanmıştır. Son günlerinde hastanede kendisine yaptığım ziyarette Almerkom'a beraber giderek Advent Savaş Yönetim Sistemini birlikte önce inceleyelim önerime o halinde bile gözleri parlayarak buradan çıkayım hemen gidelim yanıtı vermiş ve heyecanlanmıştı. İşte Genesis, Advent ve Milgem gibi efsane başarılar bu çok değerli amiralin saçtığı ışıkla gerçekleşmiş ve bugünlere ulaşılmıştır. Asla unutmayacağımız çok değerli anısı önünde saygıyla eğiliyor ve bu büyük amirali selamlıyorum. Kubilay Tok. Rehberimiz, ufuklara koşuyoruz. Yüreğimiz bayrak açtı,